Sevgili Sesli Kitap Molası dinleyicileri, içeriklerimizden haberdar olmak, kanalımızı beğeni ve yorumlarınızı desteklemek ve yeni hikayelerde buluşmak üzere lütfen abone olmayı unutmayınız. Thomas Mann, Gardırop. Berlin-Roma Ekspresi orta büyüklükte bir gara girdiğinde hava kasvetli, bulanık, loş ve sessizdi. Üzerine dantel işlemeli örtüler yayılmış geniş pelüş koltuklarıyla birinci sınıf kompartımanların birinde tek başına seyahat eden Albrecht von der Qualen oturduğu yerde doğruldu. Uykudan uyanmıştı. Ağzının tadı yoktu. Trenin uzun bir yolu geride bıraktıktan sonra ansızın durmasının, belli bir ritim gözeterek yuvarlanıp giden takırtısının ansızın kesilip yerini sessizliğe bırakmasının yol açtığı pek hoş denemeyecek bir duyguyla doluydu içi. Dışarıdaki gürültüler, bağırıp çağrışmalar ve verilen sinyaller sessizlikle tuhaf bir karşıtlık oluşturuyordu. Albrecht von der Qualen'ın içinde bulunduğu durum, bir serhoşluğun, bir sersemliğin ardından insanın kendine gelişi gibiydi tıpkı. Kendilerini teslim ettikleri o dayanak, o ritim ansızın ellerinden çekilip alınır, bundan böyle sinirlerimiz kendilerini düpedüz şaşkın ve öksüz hisseder. Hele yolda dalınmış sağır bir uykudan uyanılmışsa, bunun daha çok böyle olduğu görülür. Albrecht von der Qualen biraz gerindi şöyle. Sonra pencereye yönelip camı indirdi. Treni bir baştan bir başa izledi gözleriyle. Baştaki posta vagonunda görevli memurlar paketleri yükleyip boşaltmaktaydı. Derken lokomotif sesli sesli soludu, aksırıp tıksırdı ve bir boy paf puf ilerleyip sessiz durdu. Ama bütün vücudu titreyerek ayaklarını kaldırmış boşlukta tutan, koşulu olduğu arabayı çekmesini bildirecek işareti hırsla bekleyen bir beygirinki gibiydi duruşu. İri yarı bir kadın, sırtında uzun bir yağmurluk, alabildiğine kaygılı bir yüzle neredeyse 50 kilo ağırlığındaki bir bavulu kendisiyle birlikte sürüklemeye çalışıyordu. Diziyle ite ite bavulu önü sıra götürüyor, o vagon senin, bu vagon benim dolanıp duruyordu. Suskun, soluk soluğa, gözlerinde korkulu bir ifade. Üstünde ter tanecikleri görülen hayli öne çıkmış üst dudağı, insanı anlatılmaz ölçüde duygulandırıyordu. Vah zavallıcık diye düşündü von der Qualen. Sana yardım edebilseydim keşke. Seni yerine yerleştirip yatıştırabilsem ve bütün bunları da o üst dudağının hatırı için yapabilseydim. Ama neylersin ki herkes kendi başının çaresine bakmak zorunda. Böyle kurulmuş düzen. Şu an yüreğinde hiçbir korku ve tasanın yer almadığı ben de işte burada dikiliyor, sırt üstü yığılıp kalmış bir böcekmişsin gibi sana bakıyorum. Gösterişsiz perona alacakaranlık çökmüştü. Akşam mı oluyor yoksa gün mü ağrıyordu? Bildiği yoktu von der Qualen'ın. Uyuyup kalmıştı. 2 mi 5 mi yoksa 12 saat mi uyumuştu? Kesin olarak belli değildi. 24 saat hatta daha uzun süre uyuduğu hiç kesintisiz, derin, olabildiğine derin bir uykuya daldığı olmamış mıydı şimdiye kadar? Yakası kadifeden koyu kahverengi kışlık yarım bir palto geçirmişti sırtına. Yüz hatlarından yaşını kestirmek güçtü. 25'ten başlayarak neredeyse 40'ına kadar çıkılabilirdi. Sarıya kaçan bir teni vardı. Ama alev alev yanan gözleri kömür gibi siyahtı ve çevresinde koyu gölgeler seçiliyordu. Bu gözler iyi şeylerin müjdecisi değildi. Kendisiyle tam bir açık yüreklilik ve ciddilikle konuşan hekimler ona 4 aydan fazla yaşam şansı tanımamıştı. Şunu da unutmadan söyleyelim ki koyu renk saçları düz olarak yana taralmıştı von der Qualen'ın. Berlin'de oysa gezisinin ilk durağı değildi burası. Kırmızı deri bavuluyla tam o sıra kalkmak üzere olan eksprese atlamış, sonra da trende uyumuştu. Uyanmış olduğu şu anda ise kendini zamandan soyutlanmış hissediyor. Bu da içini sel gibi bir hoşnutsuzluk duygusuyla dolduruyordu. Yanında saat yoktu. Boynunda taşıdığı ince altın zincirin yelek cebindeki ucunda hepsi küçük bir madalyonun bulunduğunu bilmekten mutluydu. Saat kaçmış,
Hatta haftanın hangi günüymüş öğrenmek istemiyor, yanında takvim falan taşımıyordu. Uzunca bir süre var ki ayın hangi gününde, hangi ayda, hatta hangi yılda bulunduğunu bilme alışkanlığından kendini koparıp almıştı. Her şey boşlukta olmalı diye düşünüyor hep. Biraz kapalılığına karşın bu söz ona hayli çok şey söylüyordu. İlgili konudaki umursamazlığına şimdiye dek sekte vuran bir şeyle karşılaşmamış ya da böyle bir şey seyrek olarak karşısına çıkmıştı. Çünkü bu gibi durumları kendisinden uzak tutmaya çaba harcıyordu. Hangi mevsimde bulunduğunu yaklaşık bilmek kendisi için yeterli değil miydi? Pencereden kasvetli, loş ve nemli perona bakarken adeta sonbahar diye geçirdiği içinden. Bundan ötesini bildiğim yok. Nerede olduğumu biliyor muyum bakalım? Ve duyduğu memnunluk bu düşünceyle birlikte ansızın neşeyle karışık bir dehşete dönüştü. Hayır, nerede bulunduğunu bilmiyordu. Hala Almanya'nın içinde miydi? Kuşkusuz. Kuzey Almanya'da mı? Belli değildi. Henüz uykulu gözleriyle kompartıman penceresinin istasyonun isminin yazılı olabileceği ışıklı bir tabelanın önünden kayıp geçtiğini görmüş ama harflerden bir teki bile beyninden içeri bir yol bulup girememişti. Henüz mahmurluğundan sıyrılamamış, kondöktörün 2-3 kez bağırarak istasyonun ismini söylediğini duymuş ama seslerden hiçbirini gereği gibi algılayamamıştı. Orada ama orada sabah mı yoksa akşam mı müjdelediğini bilmediği bir alacakaranlıkta yabancı bir yer, yabancı bir kent vardı. Albrecht von der Quellen keçe şapkasını bagaj yerinden aldı, kırmızı ve beyaz damalı ipek örtüyle kaplı olup örtünün içine gümüş saplı bir şemsiye yerleştirilmiş kırmızı deri valizine sarıldı. Floransa'ya bilet almış olmasına bakmayarak kompartımandan çıktı dışarı. Mütevazi gar binasının içinde yürüyerek emanete geldi. Valizini bıraktı, ardından bir puro yakıp ellerini ne baston ne de şemsiye almıştı yanına, paltosunun ceplerine soktu ve istasyondan ayrıldı. Dışarıdaki kasvetli, nemli ve tenha alanda 5-6 arabacı kamçılarını şaklatıp bekleşiyordu. Başında şeritli bir kasket, sırtında üşüyerek sarıldığı uzun bir palto, içlerinden biri sorar gibi "Hotel zum Braven Mann" diye yükseltti sesini. Von der Quellen hayır dedi, teşekkür etti adama. Caddeyi tutup yürüdü. Yolda karşılaştığı insanlar paltolarının yakalarını kaldırmıştı. Kendisi de öyle yaptı. Yumuşacık, kadife yakaya yasladı boynunu. Prosunu tüttürerek normal adımlarla ilerlemeye koyuldu. Alçak ve kalın bir duvarı, iki masif kulesiyle eski bir kale kapısını geride bıraktı von der Quellen. Korkulukları heykellerle donatılmış, altında suların bulanık ve tembel yuvarlanıp gittiği bir köprüye geldi. Boyu uzun, köhne bir tekne ileriden köprüye yaklaştı. Kıç tarafında adamın biri elindeki uzun sopayla kürek çekiyordu. Von der Quellen biraz durup korkuluktan aşağı sarktı. "Bak sen" diye düşündü. "Bir ırmak, bir ırmak. Adını bilmeyişim hoş bir şey." Sonra yine yürümeye koyuldu. Köprüyü geçip orta genişlikte bir yolun kaldırımında ilerledi bir süre. Derken yolun bir yerinden sola saptı. Akşamdı. Ark lambaları ansızın parlıyor, bir iki kez titreşip akkor halini alıyor, ıslıksı sesler çıkarıyor ve ardından sisli havada ışıldamaya başlıyordu. Mağazalar kapanmaktaydı. Senin anlayacağın her bakımdan sonbahar diye düşündü von der Quellen ve ıslak kara kaldırımda yürümeye koyuldu. Galoşlar yoktu ayaklarında ama çizmeleri gayet bol, sağlam ve dayanıklıydı. Öyleyken zarafetten yoksun oldukları söylenemezdi. Habire sol doğrultuda yürüdü. Önünden acele adımlarla yayalar geçiyor, işlerine seyirtiyor ya da işlerinden dönüyorlardı. Ben de bu kimselerin arasında yürüyorum diye düşündü von der Quellen. Öylesine yalnız ve yabancıyım ki belki şimdiye kadar hiç kimse bu denli yalnız ve yabancı hissetmemiştir kendini. Ne bir işim var ne bir amacım. Yaslanacağım bir bastonum bile yok elimde. Benden daha boşlukta, daha özgür, daha umursamaz biri çıkabilir mi? Kimse bana teşekkür borçlu değil. Ben de kimseye teşekkür borçlu değilim. Tanrı şimdiye kadar asla kol kanat gelmedi üzerime. Beni tanıyıp ettiği yok.
Sağa sola avuç açtırmayan dost bir felaket iyi bir şey olur. İnsan kendi kendine şöyle diyebilir o zaman: Tanrı'ya hiç borcum yok. Çok geçmeden kentin sonuna gelmişti. Belki de kent merkezinden doğru kent dışına çıkan bir yolda yürümüştü. Ağaçların ve villaların sıralandığı geniş bir banliyö caddesinde ilerliyordu şimdi. Derken sağa saptı. Köy yollarını anımsatan ama hava gazı fenerleriyle aydınlatılan yollardan geçti. Sonunda genişçe bir sokağa geldi. Kasvetli, sarı renkli sıradan bir evin hemen sağındaki tahta bir kapının önünde durdu. Evin kendisi hiç saydam olmayan hayli bombeli buzlu camdan pencereleriyle sivrilip öne çıkıyordu. Ne var ki kapıya, üçüncü katta kiralık daire yazısını içeren bir levha iliştirilmişti. Demek öyle dedi von der Quellen. Purosunun izmaritini kaldırıp atarak kapıdan girdi. Evin avlusunu bitişik avludan ayıran tahta perde boyunca ilerledi. Soldaki iç kapıdan ayak attı içeri. Eski püskü bir yolluk ve lime lime külüstür bir kilim yayılmış holden geçti. Köhne merdivenden çıkmaya koyuldu. Tek tek katların kapıları da yine pek derme çatmaydı ve buzlu camlarının önünde tel kafesler bulunuyordu. Kapıların üzerine isim plakaları yerleştirilmişti. Merdiven sağanlıklarını gaz lambaları aydınlatıyordu. Ama üçüncü katta, en son kattı burası ve daha yukarısı kiler olarak kullanılıyordu. Merdivenin sağında ve solunda başka kapılar yer alıyordu. Açık kahverengiye boyanmış basit oda kapılarıydı bunlar. Bir tarafta bir isim falan görülmüyordu. Von der Quellen ortadaki düğmeye bastı. Bir zil sesi duyuldu ama içeriden cevap veren çıkmadı. Bunun üzerine soldaki kapıyı tıklattı eliyle. Ses yok. Sağdakini tıklattı. Uzun, hafif adımların çıkardığı ayak sesleri işitildi ve kapı açıldı. Bir kadın belirdi kapıda. Uzun boylu, zayıf ve yaşlı bir kadın. Başında mat eflatun renginde iri bir fiyonkla bir hotos. Sırtında modası geçmiş, renge atmış siyah bir giysi. Avurtları çökmüş, küçücük bir yüzü vardı. Biraz çilliydi alnı ve yosunumsu bir bitki andırıyordu. İyi akşamlar dedi von der Quellen. Odalar. Yaşlı kadın evet der gibi başını salladı. Başını salladı ve yavaş yavaş gülümsedi. Suskun ve anlayış dolu bir gülümseme. Sevimli, beyaz ve uzun eli, yorgun ve nazik, ağır ağır karşı sol kapıyı gösterdi. Sonra dönüp gitti kadın. Bir anahtar alıp geldi. Bak hele diye düşündü kadının arkasında dikilen von der Quellen kadın kapıyı açarken. Bir hayaletten farkınız yok adeta. Sanki Hoffman'ın eserlerindeki kahramanlardan birisiniz hanımefendi. Kadın çengelden gaz lambasını alarak von der Quellen'ı kapıdan içeri soktu. Alçak tavanlı küçük bir odaydı burası. Kahverengi bir döşemesi vardı. Ama duvarlar ta yukarılara kadar saman sarısı hasırlarla kaplanmıştı. Arka duvarın sağındaki pencereyi uzun ve zarif kıvrımlarla beyaz bir müstin perde örtüyordu. Sağ kolda bitişik odaya açılan beyaz bir kapı vardı. Yaşlı kadın kapıyı açıp lambayı yukarı kaldırdı. Oda acınacak kadar çıplaktı. Yalnız beyaz duvarları içeriyordu. Açık kırmızı bir vernikle boyalı 3 kamış iskemle, krem şanti üzerindeki çilekler gibi duvarlarla bir karşıtlık oluşturmaktaydı. Bir gardırop, bir lavabo ve bir ayna görülüyordu bir köşede. Maun ağacından bir karyola orta yerde tek başına devcileyin duruyordu. Yoksa beğenmediniz mi odayı? Hoşunuza gitmeyen bir şey mi var diye sordu yaşlı kadın. O şirin ve beyaz elini alnındaki yosunumsu bitkinin üzerinde hafifçe gezdirdi. Sanki deminki sözleri yanlışlıkla söylemiş. O anda aklına söyleyecek bir başka şey gelmemişti. Hemen ekledi ardından. Örneğin, hayır yok dedi von der Quellen. Odalar oldukça zevkle döşenmiş. Tutuyorum. Evden biri istasyona gidip bagajımı alırsa memnun olurum. İşte makbuz. Lütfen yatağı hazırlayıp komodine bir çeki düzen verir misiniz? Birkaç havlu da getirmeyi unutmayın lütfen. Elimi yüzümü yıkayıp hemen kente inecek, yemek yiyip döneceğim. Van der Quellen cebinden nikel kaplama bir kutu çıkardı. İçindeki sabunu alıp lavaboya yöneldi.
Elini yüzünü yıkamaya koyuldu. Bu arada gözlerini camları dışa doğru bombeli pencereden çok aşağılardaki hava gazı fenerlerinin aydınlattığı çamurlu banyo yollarında, arka lambalarında ve villalarda dolaştırdı. Ellerini kurularken gardıroba doğru yürüdü. Kahverengi hantal bir gardıroptu ve dokununca hafif sallanıyordu. Tepesinde oyma taç şeklinde gösterişsiz bir süsü vardı. Sağ yan duvarın ortasındaki ikinci bir beyaz kapı boşluğunda duruyordu. Bu ikinci kapı merdivenden çıkınca ortadaki asıl kapıdan girilen odalara açılıyor olacaktı. Dünyadaki bazı nesnelerin içerdiği düzene diyecek yok diye geçirdi kafasından Van der Kuylen. Örneğin bu gardırop kapı boşluğuna öylesine uymuş ki sanki boşluk düşünülerek yapılmış. Gardırobu açtı, içi bomboştu. Elbise asmak için tavanına sıra sıra çengeller tutturulmuştu. Ne var ki bu sağlam mobilya bir arka duvardan yoksundu. Arka duvarı gri bir bez, çivi ve raptiyelerle köşelere tutturulmuş kaba bir kumaş parçası örtüyordu. Van der Kuylen gardırobu kapadı. Şapkasını alıp paltosunun yakasını kaldırdı. Mumu söndürüp yola düştü. Ön odadan geçerken kendi ayak sesleri arasında bitişik odalarda bir tıngırtı, hafiften çın çın madeni bir ses işitir gibi oldu. Yoksa kendisine mi öyle geliyordu? Kapıyı kilitlerken sanki altın bir yüzük gümüş bir kase içine düşüyormuş gibi diye geçirdi içinden. Merdivenlerden inip evden çıktı ve kentin yolunu tuttu. İşlek bir caddede aydınlık bir restorana girdi. Ön masalardan birine gidip oturdu. İçeridekilere sırtını döndü. Kızarmış ekmek yedi, sebze çorbası içti, yumurta, biftek, komposto ve şarap getirtti. Ardından bir dilim yeşil gorgonzola peyniriyle yarım armut söyledi. Hesabı ödeyip paltosunu giyerken bir Rus sigarasından birkaç nefes çekti. Ardından bir puro yakıp çıktı restorandan. Biraz sağdan soldan dolaştı. Derken dönüş yolunu bularak salına salına yürümeye koyuldu. Sırlı camdan bombeli pencereleriyle ev kapkaranlık ve suskun duruyordu. Van der Kuylen sokak kapısını açıp göz gözü görmeyen merdivenlerden çıkmaya başladı. Kibrit çakarak önünü aydınlatıyordu. 3. katta durup kiraladığı dairenin sol baştaki kahverengi kapısını açtı. Palto ve şapkasını divanın üzerine bırakıp büyük masanın üzerindeki lambayı yaktı. Valizinin ve rüle yapılmış battaniye ile şemsiyesinin oracıkta durduğunu gördü. Battaniyeyi açarak içindeki konyak şişesini aldı, ardından valizini açıp küçük bir kadeh çıkardı. Koltuğa oturdu, purosunu tüttürüp arada bir konyaktan bir yudum alıyordu. Hiç değilse konyak denilen şey var şu dünyada diye geçirdi içinden. Derken yatak odasına geçip komodininin üzerindeki mumu yaktı. Lambayı söndürüp ardından soyunmaya başladı. Sırtındaki gri, gösterişsiz ve dayanıklı giysileri bir bir çıkarıp yatağın yanı başındaki kırmızı koltuğun üzerine koydu. Pantolon askılarını çıkarırken aklına hala divanın üzerinde duran şapkayla palto geldi. Gidip getirdi bunları. Gardırobu açtı ama hemen bir adım geriledi. Arkaya uzanan eliyle karyolanın dört bir köşesindeki mahun ağacından koyu kırmızı topuzların birini yakaladı. Kırmızı lake koltukların krem şanti içindeki çilek taneleri gibi bir kontrast yaptığı, yalın ve beyaz duvarlarıyla oda, yanan mumun titrek ve tedirgin ışığına gömülmüştü. Ama kapısı ağzına kadar açık duran gardırop boş değildi. Biri dikiliyordu içinde, bir kadın, bir cinsi latif. Öylesine şirin ve sevimli ki Albrecht von der Kuylen'in kalbi bir an duracak gibi oldu. Ardından yine ağır, normal ve hafif vuruşlarını sürdürdü. Kadın çırılçıplaktı. İnce ve narin kollarından birini havaya kaldırmış, işaret parmağını dolabın tavanındaki çengellerden birine geçirmişti. Uzun ve kahverengi saçları dalga dalga çocuksu omuzlarının üzerine dökülmüştü ve omuzlarda öyle bir sevimlilik vardı ki karşılarında hıçkırarak ağlamamak elde değildi. Çekik siyah gözlerine mum alevinin parıltısı vurmuştu. Ağzı biraz büyüktü ama öylesine tatlı bir ifade taşıyordu ki
sanki acı ve kahır içinde geçirdiği günlerin ardından uykunun öpücüğünü insanın alnında hissetmesi gibiydi. Topuklarını sımsıkı birbirine yapıştırmış, düzgün bacaklarını yumuşacık birbirine bitiştirmişti. Albrecht von der Quellen eliyle gözlerini ovuşturdu ve gördü. Dolabın arka duvarını oluşturan çuhanın sağ alt ucu sökülmüştü. Şaşılacak şey dedi. İçeri buyurmaz mısınız? Nasıl desem, dolaptan çıkmaz mısınız dışarı? Bir kadehçik konyak içmez miydiniz? Ya da yarım kadehçik. Ne var ki von der Quellen sorusuna cevap beklemiyordu ve cevap da alamadı. Dolaptaki yosmanın belli bir ifadeden yoksun, dipsiz uçuruma benzeyen, suskun bir izlenim uyandıracak kadar kapkara, çekik ve parlak gözleri Van der Quellen'ın üzerine çevrilmişti. Ama bir yerde durmuyordu bu gözler. Amaçsız, sisler puslar içinde geziniyor, sanki Van der Quellen'ı görmüyordu. "Anlatmamı ister misin?" dedi ansızın, sakin ve dumanlı bir sesle. "Anlat," diye cevapladı von der Quellen. Yatağın kenarına oturmuştu. Palto dizlerinin, kavuşturulmuş elleri de paltonun üzerinde duruyordu. Ağzı biraz açık, gözleri yarı kapalıydı. Ama kanı damarlarında sıcak ve yumuşak dolaşıyor, kulaklarında hafiften uğultusunu işitiyordu. Kadın dolabın içinde oturmuş, narin kollarını karnına doğru çektiği dizlerinden birine dolamıştı. Öbür bacağı dolaptan dışarı sarkıyordu. Kollarının üst kısımlarıyla bastırarak küçük memelerini gizlemeye çalışıyordu. Dizinin gerilmiş cildi ışıl ışıldı. Derken anlatmaya koyuldu. Alçak sesle konuşuyor, mumun alevi odanın içinde sessiz oynaşıyordu. İki kişi kırlara açıldı. Kadın başını erkeğin omzuna yaslamıştı. Otlardan burcu burcu keskin bir koku çevreye yayılıyor ama daha şimdiden akşamın sisi topraktan buram buram yükseliyordu. İşte böylece başlamıştı anlatmaya. Ve anlatısında çokluk, dizeler yer alıyor. Bunlar eşi görülmedik ölçüde hafif ve tatlı uyakları içeriyordu. Hani bazen hummalı gecelerde, yarı uykularda kulaklarımızda çınlar, onun gibi tıpkı. Ama anlatının sonu iyi bitmemişti. Son o kadar acıklıydı ki sanki iki kişi bir daha hiç ayrılmayacaklarmış gibi birbirlerine sarılmış ve dudakları birbirinin üzerinde dinlenirken her biri koca bir bıçağı karşısındakinin belini saran kemerin üstünde bir yere saplıyor. Bunu da haklı bir takım nedenlerle yapıyordu. İşte böyle bir sonla bitirmişti anlatısını. Derken alabildiğine sessiz sedasız kalmış, dolabın arka duvarını oluşturan gri bezin sağ alt ucunu kaldırıp ortadan kaybolmuştu. O günden sonra von der Quellen kadını her akşam gardırobun içinde buldu ve anlattıklarını dinledi. Kaç akşam, kaç gün, kaç hafta ya da ay bu evde, bu kentte kaldı. Sayısını burada belirtmek kimin işine yarayacaktır? Zavallı külüstür bir sayı. Kimi memnun edecektir? Ve bizler biliyoruz ki başvurduğu çeşitli hekimler Albrecht von der Quellen'a 4 aydan fazla bir yaşam şansı tanımamıştır. Dolaptaki kadın anlatıyordu hep. Karamsarlık dolu hazin şeylerdi anlattıkları. Ama tatlı bir yük gibi insanın kalbinin üzerine gelip oturuyor ve bu kalbin daha yavaş, daha mutlu bir tempoyla çarpmasını sağlıyordu. Sık sık kendini unuttuğu oluyordu von der Quellen'ın. Damarlarında kanı fıkır fıkır kaynıyor, ellerini kadına uzatıyor, kadın da onları geri çevirmiyordu. Ama her seferinde pek çok akşam kadını dolabın içinde göremiyordu. Dönüp geldiğinde ise kadın pek çok akşam susup bir şey anlatmıyor, sonra yavaş yavaş yeniden başlıyor. Von der Quellen kendini yeniden unutuncaya kadar da anlatmasına devam ediyordu. Ne kadar sürdü bu? Kim bilebilir? Ayrıca Albrecht von der Quellen o gün öğle sonrası kompartımanda gerçekten uyanıp önceden tanımadığı o kente gitti mi? Yoksa birinci sınıf kompartımanında uyumasını sürdürdü de baş döndürücü bir hızla yol alan Berlin Roja Ekspresi ile dere tepe aşarak kayıplara mı karıştı? Kim bilebilir? İçimizden hangimiz gereken sorumluluğu üstlenerek ilgili sorulara kesin yanıtlar vermeyi göze alabilir? Bu konuda hiçbir şey söylenemez. Her şey boşlukta kalmalı.